Merhaba arkadaşlar. Selamlar. Dostlar, merhaba. İyi hafta sonları. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Umarım herkes sağlıklıdır. Evet, bir dakikanızı rica ediyorum. Evet, Ferdi Aydın'la canlı yayın yapacağız. Ferdi Aydın, rahmetli Güllü'nün İstanbul'da çalıştığı mekanın sahibi. Rahmetli Güllü'nün son 1,5 senedir İstanbul'da sık sık çalıştığı mekanın sahibi. Ferdi Bey, isteğine bakıyorum. Evet, Ferdi Bey'le, Ferdi Aydın'la yayın yapacağız arkadaşlar. Teşekkür ederim hatırımı soran dostlara. Çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Ben çok iyiyim. Sizlerin de iyi olduğunu ümit ediyorum. İstek gönderildi şeklinde. Ben davet yollayayım olmazsa. Bir dakikanızı rica ediyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar sevgili Güllü'nün vefatı herkesi şok etti. Ani bir şekilde aramızdan ayrılması ve olayın anlatıldığı gibi olmadığı şeklinde insanların kafasında soru işaretleri belirmesi ve peş peşe bu iddiaların yayılması, acaba Güllü anlatıldığı şekilde kazayla düşmedi de onu birisi mi itti? Ya da başka bir şey mi oldu Güllü'nün evinde de Güllü oradan aşağı düştü. Yıllardır oturduğu yerde, evde bugüne kadar hiçbir kaza yaşanmamış ama geldi o kaza. Dün gece Güllü'yü buldu ve Güllü gibi akıllı, kendisini her zaman tehlikelerden sakınmış, başına gelmeyen bela kalmamış. Son 30 senede çok büyük dramlar, çok büyük sıkıntılar yaşamasına rağmen dimdik ayakta kalmış ve milyonlara kendisini sevdirmiş. 60 yaşında, 70 yaşında insanlara da günümüzde Z kuşağına da şarkılarını dinletmeyi başarmış, sevdirmiş bir sanatçının gizemli ölümü herkesi şaşkına çevirdi. Evet, Ferdi Aydın katılacak şimdi yayınımıza. Güllü'nün patronu kendisi. Güllü'nün son 1 yıldır İstanbul'da birlikte çalıştığı mekanın sahibi. Evet, geldi Ferdi Bey. Geldi, şimdi kendisini alıyorum. Evet. Ben isminizden arıyorum katılma isteğini ama okumadım. Yazmışsınız. Hoş geldiniz Sayın Ferdi Aydın. Nasılsınız? Merhabalar Bilal Bey. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyi olmaya çalışıyorum. Öncelikle tüm ülkemizin başı sağ olsun. Güllü gerçekten de Güllü abla namı değer. Evet. Arabesk'in kraliçesiydi. Şimdi o Güllü ablanın oturduğu kulisinde oturuyorum. Güllü abla için yapmıştık burayı da. Acayip üzücü bir durum. Evet. Moral bozucu. Ben inanmıyorum zaten kaza olduğuna. Evet. Niye inanmıyorum? Roman havası oynarken diyorlar. Evet. Ben Güllü ablanın sahneye çıktığında oynayamadığını biliyorum. Beli kırık ve belinde platinler var.
Güllü abla, Çok önemli bir ayrıntıdan söz evet. ediyorsunuz. Sayın katılımcılar, duyuyor musunuz Ferdi Aydın Bey'in açıklamasını? Lütfen bir daha tekrar eder misiniz? Güllü abla Evet, daha önceden kaza geçirdiği için bunu bütün medya biliyor zaten. Google'a yazsalar yine çıkar. evet, Belinde platinler vardı ve Güllü abla birinin yardımı olmadan merdiveni bile çıkamıyor. Güllü abla bir yaşlı teyze niteliğinde kısa kısa adımlar atarak yürüyordu belinden ötürü. Ve evet. Güllü abla lavaboya giderken bile birinden yardım isterdi. Güllü abla roman havası kendi söylediğinde bile sahnede vücudunu oynatırmış gibi yapıp yalandan ayağını yerden kaldırıp roman havası oynayacak bir konumda değil ki roman havası oynasın, zıplasın, hoplasın da camdan düşsün. Öyle bir dünya yok. Bu roman havası oynarken düştüğünü kızı söylemişti televizyonlara bağlanıp bildiğim kadarıyla. Peki Ferdi Aydın, bu yaptığınız açıklama çok önemli. Siz Evet. rahmetli Güllü ile ne zamandır çalışıyorsunuz? Sizin Biz, İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde bir mekanınız var, bir evet. eğlence yeriniz var. Siz o piyasada çok tanınan bir işverensiniz. Evet. Yıllardır gece aleminde çeşitli mekanlar işletmiş Ferdi Aydın olarak Evet. bir kişisiniz. Güllü Hanım'la ne zamandır beraber çalışıyordunuz ve Biz hangi bir senedir versiyonda? her hafta çalışıyoruz. Kaç senedir? Haftanın bir senedir her hafta beraberiz. Evet, Biz Güllü Hanım'la haftanın 4 günü mesajlaşıyoruz, konuşuyoruz. Güllü Hanım bu arada çelik kapıyı değiştirdi, birileri tehdit mi ediyor falan diyorlar. Onunla alakası yok. Güllü Hanım evini tadilat yapıyordu 3-4 aydır. Evinin tadilatını bunun için yaptı. Kapıyı da onun için değiştirdi. Kameraları yine tehdit aldığı için değil, torununa Güllü abla bakıyordu. evet. Güllü abla bakıcı, hatta bana bakıcı bulalım, bakıcı iyi değil dedi. Bakıcılardan ötürü o kameraları da koydu. Birileri tehdit ettiği için değil. Kızının Ee, çocuğunu, kızının Evet, çocuğunu okuyordu. onun için ben kesinlikle Güllü ablanın düştüğüne inanmıyorum. Camdan kimse, yerlerin kaygan olduğunu söylüyorlar. Ben gördüğüm kadarıyla evin yerleri parke. Parke kaygan olmaz. Bir, üstünde su birikintisi olursa parke zaten şişer diye hiçbirimizin evinde parkede su olmaz. Kale bodur değil. Bu arada düşüp kaysak da ya kafamızı arkadan vururuz ya öne vururuz diye düşünüyorum. Bir de emniyet teşkilatı daha iyi bilir. Zaten olay yeri inceleme daha iyi bilir. Evet, Faili meçhul cinayetlerin çoğunda hep camdan atma vardır. Çünkü camdan atmada tek bir delil bulunur. O delil de el izidir. El evet. izinde de atmaya çalıştı, ben tuttum dediğin zaman dur ya düşeceksin deyip ittirip geri çekip bir daha ittirirsen bu konuda delil bulamazlar. Delil Ee, bulamadım. Onun için hani delil bulunamaz diye düşünüyorlar. Ya ben birçok kişiden şüpheleniyorum aslında. Herkesten şüpheleniyorum. Kimlerden şüphelendiğinizi biraz sonra soracağım. Hı Kimlerden hı. şüpheleniyor? Güllü'nün patronu her hafta telefonla 3-4 kere görüştüğü ve ayda birkaç kez sahnesinde çalıştığı, Güllü'nün çalıştığı Ferdi Aydın'la konuşuyoruz. Hı hı. Ferdi Aydın, söyleşimize başlarken çok çarpıcı bir şey söylediniz. Dediniz ki Evet. Güllü Hanım hoplayamaz, zıplayamaz. Nasıl Doğrudur. oynadı, Bunun dans aksine, bunun etti? aksine kızı da iddia edemez, oğlu da iddia edemez. Bu arada asistanıyım diyen Deniz Hanım 3 ay önce işten çıkarıldı. Asistanı falan değil. Güllü Hanım'la sürekli de sıkıntı yaşıyorlardı. Agresif bir kadındı. Onun için hani Güllü Hanım'ın asistanı falan da değil o. Şu anda değil en azından. İsmi geçenler, ismi geçenler de bağlanıp kendilerini ifade edebilirler. Ferdi Aydın çok çarpıcı açıklamalar yapıyor. Ben hiçbir şekilde bunun Güllü ablanın oradan düştüğüne inanmıyorum. Düşme ihtimali yok. Ben birçok şeyden şüpheleniyorum. Tabii burada konuşamıyorum. Evde 3 kişi vardı. Bence 2 kişiyi kızıyla kızının yanındaki kadını iyi incelemeleri lazım. Kızının yanında bir arkadaşı apartmana girdi. Olaydan yarım Evet. saat önce yukarı çıktılar. Evet. O Görüntüler de var. acaba yukarıda kızıyla arkadaşı bir şey mi vardı da annesi bir şey mi gördü de ne gördü de bir anda anlık atıldı. Bir şey mi oldu? Çünkü bak kadın yukarı çıkarken ben şimdi Güllü ablayı çok iyi tanıyorum. Nasıl sarhoş olduğunu da biliyorum. Çok sarhoş olduğu anlarda ne yaptığını da biliyorum. Güllü abla çok sarhoş olduğunda büzüşen bir kadın. Nasıl Büzüşen bir kadın. büyütülen? Nasıl Yani şöyle büyütülen? büzüşür böyle çocuk gibi olur falan. Evet. Gözleri kayar. O kadın sarhoş ama mesela sallana sallana çıkmıyor. Yani Güllü abla normalinde bile zor yürüyor. Sarhoşken neredeyse hiç yürüyemiyor.
Ya bornozunu bile kendi giyinip çıkaramıyor sarhoş olduğu zaman. Zaten beli de sıkıntılı. Onun için Evet. orada bir ses duyuyor. Bunu bütün Türkiye biliyor. Evet. Yukarıda ne oluyor diye söylüyor. Evet. Çıktıktan sonra bu olaylar oluyor. Ve sadece bu 1 dakika. Zaten birini bir camdan aşağı atman, 50 kilo bir kadını camdan aşağı atmak zaten çok uzun sürmeyen bir şey. Yani Güllü ile ilgili, Güllü'nün belinde platinler var ve Güllü beli kırık, ameliyat olmuştu. evet. Yürürken bile destek alarak insanlardan yürüyor Evet. demişti. Peki sahnede nasıl çalışıyor, konser veriyor? Şöyle söyleyeyim size. Bir saat. Güllü abla, Güllü abla sahnelerde sandalyeyle oturur. Hatta birçok müşteri bununla alakalı şikayet ediyor. Ya niye hep oturuyor bu falan der. Güllü abla beli kırık olduğu için sahneye çıktıktan 5 dakika sonra 10 dakika sonra oturur. Evet. Ayakta duramaz. Yürürken de arkasında asistanıyla güvenlik peşinden yürür ki düşmesin diye. O kadar kötü yürüyor. Değil roman havası oynayıp ayaklarını havaya atmak. Yürümekte zorlanıyor. Yani merdiveni çıkarken bile oğlum belim ağrıdı falan diyen bir kadın. Yaş itibariyle yorgun. Yani biraz mal varlığı araştırılmalı. Belki çok mal varlığı varsa bir şeyler çıkabilir. Neyi var neyi yok. Çıkacaktır mutlaka çünkü Türk polisi iyi çalışıyor bu konuda. Medyatikte olduğu için bulacaklar, buna inanıyorum. Yani Sayın ben ama bir Ferdi, kadının camdan düştüğüne inanmıyorum. Yani nasıl bir kadın, kafan güzel olduğunu düşün. Buradan şimdi buranın da camı açık mesela aşağıda. evet. Burada aşağıda. Ben buradan aşağı kendim istesem atamam yani. Çocuk değil ki bu, 55-60 yaşında kadın. Dünyayı gezmiş bir kadın. Gidip ya dur şu camdan düşeyim diyeceğine ihtimal yok. Aşağı sarkmaz, bir şey yapmaz. Yukarıda biri var diyor. Ne oluyor lan orada diyor. Çıktıktan sonra düşüyor. Aa düştü deniyor. Acaba yukarıda biri mi vardı, saklanıyordu? Acaba kameranın görmediği noktadan birileri mi girdi eve? Acaba bu planlanmış mıydı? Eli çok iyi bilen, bu çıkacak. Bu çıkacak. Peki Tabii. Ferdi Aydın düşmedi diyelim, itildi. Niye itilmiş olsun Güllü? Niye itilmiş olabilir? Görmek istemediği, görmemesi gereken bir şeyi görmüş olabilir. Bir, Evet. mal varlığı varsa eğer, bugün bir daire 5-10 milyon lira. Eğer ki şimdi ben kendimce düşünüyorum, 35 yıldır bu kadın sahneye çıkıyor. Evet. 35 yıldır sahneye çıkan sanatçılarımızın hiç yoksa 20-30-40 dairesi var. Bilmiyorum şimdi Güllü ablanın neyi var. Çünkü Güllü abla biraz bu konuda para konusunda cimriydi işin açıkçası. Onun için her şeyini anlatmayabilir. Üstünden nakit bile taşımayan bir kadındı. Evet. Ama ve lakin mal varlığı çıktığında belli olur. Üstüne acaba neler vardı? Kimler neler kalacak diye hesap yapmış olabilir. Acaba kimlerle ne ortaklığını, üstü kapalı konuşuyorum, bitirdi de onlar yapmış olabilir. Ben şimdi Güllü'den nemalanıyorsam bir anda nemalanmam bitince yapabilirim. Veya görmemesi gereken bir şey mi gördü? Görmemesi gereken bir şeyi mi gördü? Evet, evde birileri vardı. Görmemesi gereken bir şey mi gördü acaba? Üst kata çıkınca bir şey gördü de ah gördü diye o anda bir yatışmayla aşağıya mı atıldı? Güllü sizde ayda kaç kere çalışıyordu son Yani zamanlarda? ayda 4 kere biz beraberdik. Yani bir gönül bağımız vardı. Evlat diyordu. Yani İstiklal Caddesi'nde sizin mekanınızda evet, ayda 4 kere sahneye çıkıyordu Güllü. evet, evet. Güllü'nün kazancı, aylık kazancı ne kadardı yaklaşık? Yani Başka şöyle söyleyeyim. yerlerde de çıkıyordu galiba. Bizde bir ücret muhabbeti yoktu ama başka yerlerde de çıkıyordu. Yani bir sanatçı zaten internetten bile kazancıyla ayda 2-3 milyon liradan aşağı kazanan bir sanatçı yok. Ayda Yani 200 bugün milyon lira para kazanıyordu Güllü. tabii şimdi şöyle düşünün. İrem Derici'nin bugün sahne fiyatı 1-1,5 milyon lira. Evet. Sahneye çıkarsa eğer 1-1,5 milyon lira. Belki bir arkadaşının mekanında bedava da çıkıyordur. O ayrı bir konu ama yani bugün 2-3 milyondan aşağı kazanan bir sanatçı yok. Yani Evet. 2 milyonu boş verin, 1 milyon kazansa Çınarcık'ta normal bir evde yaşayan bir kadın 500 bin biriktirse senede 6 milyon biriktirir. 30 senede 200 trilyon yine servet olması lazım. Yani onun için bir serveti var mıydı, araştırılması lazım. Evet. Servet varsa en yakınındakileri, biliyorsunuz cinayet masasında zaten her zaman en yakınındakilerden şey yapar. Yan komşusu gelip de orada öldürmez. En yakınlar öldürür her zaman ölen kişi. Hmm. Evde öldürüldüyse. Onun için cinayet masası bu konuyu çözecektir. Çözecektir diyorsunuz. Hı hı. Peki siz bu konuda savcılığa ifade vermeyi düşünüyor musunuz? Tabii kesinlikle şahit olmak istiyorum. Roman Kendiniz gidip havası, hiçbir şekilde roman havası, hatta gizli tanık olup bir şeyler daha söylemek istiyorum.
roman havası oynadığını düştüğünü düşünmüyorum. Parkelerin üzerinde su olup kaydığını da düşünmüyorum. Ben tadilattan iyi anlarım. Parkenin kaymayacağını da çok iyi bilirim. Evet. Parkede yürümekte zorlanan, ayak açısının 30 santimetreden fazla açılmayan, emeklermiş gibi derecesinde kısa yürüyen bir kadının ayağının kaymayıp düşmeyeceğini de bilirim. O küçük bir oda, orada 3 adımlık bir alan var. 3 adımlık bir alanda kayılıp düşürmeyeceğini de bilirim. Uzun bir mesafedir. Koşa koşa gidiyorsundur. Yerde ıslaktır, kayar düşersin de. Evde 2 adımlık bir yolda ayağın kaydı, parkenin üstünde düştün de camdan düştün. Yani bu hikayeye inanın kimse inanmaz. Çok alkol alıyordu değil mi Güllü Güllü? ablanın alkol sorunu vardı zaten. Yani Evet. işin açıkçası. Hatta ben ona şey dedim. Abla dedim, sen niye bu kadar çok içiyorsun? İçme dedim, bak. Sen içince farkında değilsin. Senin en yakınların bile sana bağırıyor, çağırıyor, seni ezikliyor falan dedim. Hı hı. O da bana şey dedi, oğlum Güllü'nün neler çektiğini biliyor musun? Kaç kere kafama silah dayandı sahnelerde. Başıma neler geldi. Zor bir hayat yaşadım. Onun için dedi alkol içmeden işin açıkçası yaşayamıyorum. Hı. Ondan sonra ben inanmıyorum ki Güllü abla camdan düştü. Benim 10 yaşında kızım var, 10 yaşında kızım bile camdan düşmez. Yani Peki, çok alkol alıp ama gördüğümüz fotoğraflarda çok alkol yoktu değil mi? Çok alkol alıp da hani kendini çok alkollü olsaydı ben onu anlardım. Çünkü ben onun 50 kere alkollü halini gördüm. Ne içtim? Mesela Güllü Hanım yıllardır jibi içer. Jibinin yanına beyaz peynir yer. Ben onun ne içtiğini, ne yaptığını iyi biliyorum yani. O Yani videoda öyle çok alkollü bir hali yoktu. çok alkollü olsa zaten yürüyemiyor. Biz onu tuvalete zor götürüyoruz. Bornozunu çıkaramıyor. Yani merdivenlerden çatır çatır çıkıyor yukarı, dikkat ediyorsanız. Doğru. Peki bir de beyin rahatsızlığı olduğu bugün Onur Akay bazı fotoğraflara ulaştı. Onur Bey'e gerek yok. Benim WhatsApp'ımda var. Güllü abla nasılsın, iyi misin diyorum. İyi ablacığım diyor. Biz beyinden sıkıntım vardı deyip resimleri attı. Evet. Hastalığım tekrar nüksetti dedi. Denge sorunum var dedi. Evet. Evet. Bir ikinci ihtimal o. Kimsenin bir noktada günahına giriyorum. Bir noktada da onu düşünüyorum. Ama ne bileyim, çok düştüğüne inanmıyorum ya. Bir insan ne kadar camdan aşağı düşebilir ki? Yani Yani koşup bir hamle yapması lazım. orada koşulacak bir alan yok. Koşulacak bir alan yok. Evet. Yani beyninde bir denge sorunu Ha, olsa bile şunu söyleyeceğim. Oldu ki intihar etti diyorlar. Bazıları intihar ettiğini düşünüyor. İntihar edecek bir kadın 6 gün önce albüm yapıp yüzlerce arkadaşına yeni şarkımı paylaşsanız eder mi? Bir de asla. bana diyor ki, ben mesela onunla çok şey konuşuyorum. Mesela Evet. hatta şey dedim, Güllü abla senin hayatını film yapalım dedim falan. Çünkü sen de günün birinde dedim işte Bergenler gibi çok konuşulacaksın. Bizim ülkemizde ne yazık ki öldükten sonra daha çok kıymetin biliniyor falan. O da şey dedi, Ferdi benim projem var, yeni şarkı yapacağız, 40-50 şarkı beraber. Ferdi sosyal medyamı sen yönetsene benim falan filan. Etrafımda hep anca sadece para isteyenler var vesaire dedi. Bunun arkasına yani bu kadının intihar etme ihtimali yok. İntihar edecek kişiyi ben anlarım yani. Bir de niye intihar etsin ki ya? Kadının hayatında Ferdi torunu için Aydın'la yaşıyor. konuşuyoruz. Ferdi Aydın'la konuşuyoruz. Yeni bağlananlar için Ferdi Aydın Güllü'nün son 1,5 senedir İstanbul'da çalıştığı mekanın işleten kişi. Ayda 4 kere benim mekanımda sahneye çıkıyor diyor Ferdi Aydın. Evet. Ve Güllü'yü çok yakından, çok iyi tanıyor. Her şeyini konuşuyoruz. Peki Sayın Ferdi Aydın Evet. intihar etme imkanı yok. Evet, yeni albümü Yok. çıkan. Niye Onun intihar etsin? Yeni albüm yapıyor bebeği albüm. Evet, ve torununu çok seviyordu. Torununa sürekli bir şeyler yapmak istiyordu. evet. Torunu için bakıcı bakıyor. İngilizce bilen birini bulayım. Torunuma da İngilizce öğretsin vesaire vesaire konuşuyor. Yani hayat dolu bir kadın. Derdi yok, kederi yok. Çalışıyor. Yani intihar edecek bir yeni albüm yapmış. Yani niye intihar etsin? Onun için intihar Sevgilisi var kesinlikle mıydı Güllü'nün? yoktu galiba. Bildiğim kadarıyla yoktu. Çünkü erkekle konuştuğunu görmedim. Hiç erkekle konuştuğunu görmedim. Senin tanıdığın zamandan beri uzun zamandır hiçbir erkekle gelmedi değil mi senin yanına işe? O muhabbeti yaptım, yok. Hatta o muhabbeti yaptım. Yakında yine evlenirsin. Yok oğlum dedi. Artık torun sevme yaşımız geldi falan dedi. Ne yapacağım erkek arkadaşı dedi. Artık torunumu seveyim dedi. Muhabbetini yaptım hatta. Yakında evlenirsin sen de bir düğünde oynarız vesaire yaptım. Dediğim gibi hani herkesten şüphelenebiliriz. Ticaret varsa, para varsa biliyorsunuz ne yazık ki bu ülkede. En yakınlarından gelir dedin böyle. Evet, zaten cinayet dosyalarında ve Evet. dolandırıcılık dosyalarında, bu arada ben de hukuka biraz hakimim.
Cinayet dosyalarında ve dolandırıcılık dosyalarında herkes en yakını tarafından dolandırılır. Sen amcanın oğluna güvenirsin, borç verirsin, o seni dolandırır. Aldatma dosyalarında da böyledir. Boşanma davalarına bakın. Aldatma dosyalarında 100 tanesini, 80 tanesini en yakınıyla aldatırlar. Arkadaşıyla, teyzesinin kızıyla, teyzesinin oğluyla vesaire vesaire. Onun için bu gibi dosyalarda da hakimin, savcının en önce yapacağı şey kızı, oğlu, asistanı, menajeri, evine son bir haftada gelenler, gidenler, en son telefonla konuştukları, zaten cinayet masası bunları tek tek alacak. İnşallah böyle bir şey yoktur. Biz de yanılıyoruzdur, iftira atmışızdır, kötü düşünmüşüzdür. İnşallah Güllü abla Allah'ın hikmetiyle ölmüştür. Ferdi Yani Aydın, sizi ben niye konuk aldım? Çünkü siz hem rahmetlinin çok yakınsınız eyvallah. patronu olarak, hem de kamuoyunda dünden beri giderek artan bir şekilde hayır bu kaza değil, itildi, bu bir Evet. cinayet diye insanların kafasında milyonlarca böyle bir şey var, paylaşım var ve bunu dile getiriyorlar. Tabii Hı ki hı. siz çok iyi tanıyan bir insan olduğunuz için bizzat sizden duymak istiyorum. Ben siz ne düşünüyorsunuz diye. Peki Ya asistanı Deniz'i tanır mısınız? asistanı tanıyorum. 2-3 ay önce Güllü Hanım'la sıkıntı yaşayıp ayrıldılar. Öyle Ondan mi? önce Güllü Hanım evet ayrıldılar. Şu an beraber Şu an değiller zaten. asistanı değil mi Deniz? Hatta ben yok değil. Buyurun, evet. Şöyle ben şuna bile inanıyorum. Evin tabii araştırılması yapılacak. Ben şu an evi bilmediğim için yan binadan bir giriş olabilir, girilmiş olabilir. Olay öncesinde biri girip odaya saklanmış olabilir. Dediğim gibi her şey olmuş olabilir. Planlı çünkü bu ülkede her şey oluyor ne yazık ki. Birilerinin akıl vermesiyle planlanıyor. Filmlerde bile artık cinayetin planlarını alabiliyorsunuz. Ceza almadan. Çünkü attığın zaman birine delil yok. Tek delil el. Elde de tuttun geri çektin ya ben tutmaya çalıştım dediği zaman ilk ifadesinde ikincide değil. Otopsi sonrası kabul olmaz. İfade çelişkili olur ama ilk ifadede eğer bunu bir avukat ona akıl verdiyse ya da bir polis memuru bilen biri tuttu tutar gibi yaptı ittirdi. Zaten 50 yaşında yürüyemeyen kadın düştü. Annemi sesini duydum düşüyordu gittim yakalamaya çalıştım dedi. Delil yoksa serbest ne yazık ki bu ülkede böyle bir kanun var. Acaba Sayın Ferdi Aydın düştüğü odada, camdan düştüğü odada kamera yok muydu? Evde bakıcıdan Odaya kamera kimse olduğunu... kamera koymaz biliyorsunuz. Güvenlik kameraları genellikle oturma odasında olur. Orası yatak odası büyük bir ihtimal. Yatak var çünkü. Oturma odasında olur. Bir binanın dairenin holünde olur. Binanın giriş kapısında olur. Bir de dairenin giriş kapısında olur. Onun için bakın biri bir şey yazdı. Ben de onunla alakalı bir şeyler düşünüyorum. Ne Ama yaz? tabii Ne bir yaz? ilişki var yazmışlar. Ne yazmışlar? Bir ilişki olabilir demişler. Ben de öyle bir şeylerden düşünüyorum. Şimdi bazen görmüş olabilir insanlar bir şeyleri. Gördüğü zaman da biliyorsunuz Türk filmlerinde olur ya şahitleri öldürürüz. Bir Evet. şeye şahit olursun ve görmeni istemediğin bir şeyse derler şahit kalmasın. Böyle bir şey olabilir. Her şey olmuş olabilir ya. Adam biriyle sevgili olursun. Aşık olursun ona. Ananı da gözün görmez. Çok da sevmiyorsan 100 milyon mal kalacaksa öldürelim gidelim Amerika'da rahat rahat yaşarız diye hayal bile kurmuş olabilirsin. Eğer kalbinde fesatlık varsa bu ülkede biliyorsunuz bir sürü anne baba cinayeti de var. Evladın olabilir, sevgilin olabilir. Herkes bir şey yapmış olabilir. Çok enteresan. Acaba Güllü gibi kariyeri zirvede olan, çok sevilen, çok iyi para kazanan, çok tanınan ve hala genç diyebileceğimiz bir yaşta ve güzel bir kadın neden bir sevgilisi yoktu? Bu da bir soru işareti. Yani Evet, evet. Orada da evet üstü çünkü kapalı öyle güzel, söyledim. öyle kariyerli bir kadını erkekler hiçbir zaman yalnız bırakmazlar. Çevresine pervane olurlar ve yani insanların istekleri olur, hormonlar çalışır. E, Evet. neden acaba Gül'ünün bir sevgilisi yoktu? Burada E, aslında birçok insan biliyor, birçok insan da cevaplar yazıyor. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, evet, ben Güllü ablanın %99 intihar ettiğini düşünmüyorum ya. O kadar iddialıyım. Hatta savcılığa bununla alakalı özellikle bir ifade vermek istiyorum. Akşam da Show Haber bugün benimle röportaj aldı. evet. Ben Güllü ablayı belki evladı kadar sevemem ama 50 sahne yaptım. Yani dünden beri ağlıyorum. Evlat deyişi vesaire. Bunu birinin yaptığını görürsem, duyarsam, bilirsem evladı kadar da ne gerekiyorsa yapacağım.
Devlet arkasında durmuyorsa ben şahsi olarak avukat tutup yine peşinde durmaya razıyım. Ne gerekiyorsa, ne yapabiliyorsam. Kötü bir durum yani. Ben o kadının camdan düştüğüne inanmıyorum. Ben dövüşçüyüm. 20 küsur yıldır da gece kulübü işletiyorum. Ben birinin oradan düşmeyeceğini biliyorum. Düşmeyeceğini biliyorum. Yani nasıl ki 1 metrede suda kim boğulabilir? Kimse boğulamaz. Kafanı suya sokarsan boğulursun. Cam alçaktı. Cam alçaktı. Güllü abla affedersiniz rahmetli. Aptal mıydı? Gitti camdan dur bir aşağı sarkayım. İntihar edeyim. Kadın diyor ki yukarıda ne var diyor. Ne oluyor diyor. Bakın ağır cezada çapraz sorgu var. Sorgularla yakalıyorsun. Zaten oradaki hakim de bu işin piri. Yukarıda ne oluyor diyor. Yukarı çıkıyor 1 dakika sonra düştü diye çığlıklar geliyor. Acaba yukarıda 3. kişi mi vardı? Yoksa o 2 kişi mi aradan aşağıya attı? 3. kişi bunlarla beraberdi de bunlar konuyu kapatıp bunlar da biz de oradaydık dedi. Ne bileyim her şey olabilir ya. Ferdi Aydın, Sayın Ferdi Aydın, Hı hı. Güllü'nün evlat dediğini söylediniz. E, Evet. benim yüreğim cız etti. Size Evet. evlat diye mi hitap ederdi? Yani aslında Güllü abla sevdiği bir 10-15 kişiye evlat derdi ama biz beraber şimdi iş yaptığımız için ben bir de onu seviyordum. Hani birbirimize benle mesela asla para muhabbeti yapmıyordu işiyle alakalı falan. Mesela sahne fiyatıymış, oymuş, buymuş bizimle öyle bir diyalogumuz bile yoktu. Bakın Ayhan Bey'in bir sözüne takılın mesela. Ayhan Can Hanım, Ayhan Bey ne demiş? Hmm. Kızının yasak aşkına mı şahit olur? Mesela. Kızının yasak aşkına mı şahit oldu? E, Evet. kızı kocasından boşanmıştı galiba, değil mi? Hı? Ancak Kızı kocasından yeni boşanmıştı. yeni boşanmıştı. Evet. Peki rahmetli Güllü'nün asistanı Deniz'le nasıl bir ilişkisi vardı? Neden ayrıldı? Deniz'i neden uzaklaştırdı yanından? Deniz'den ben ayrılmasını istedim aslında. Şöyle Deniz Güllü abla sarhoş olunca Güllü'ye biraz sert çıkışıyordu. Nasıl yani? Biraz da ya şöyle mesela Güllü'yü azarlıyordu, fırçalıyordu. Aa, Tabii. Ben de bir gün Deniz bir de ego yapıyordu Güllü'nün arkasına sığınarak. Bir de çok agresif hareketler de yapıyordu. Ben dedim ki Güllü abla sen farkında değilsin. Kafan güzel olunca bu kız seni fırçalıyor. Ve dedim bak bize ego yapıyor. Biz senin hani sensin, Güllüsün, ablasın diye. Biz işte ona saygı gösteriyoruz ama o insanlar o kadar şeyler yapıyor dedim. Güllü abla da onu gönderdi. Yani öyle. kesinlikle kızları ve Güllü abla incelenmeli. Oğlum belki bak oğlu nerede diye soruyorlar. Belki de oğlu da 3. kişiydi. Bilemiyoruz ki. Belki de biz bunların günahını alıyoruz. O da ayrı bir konu. Allah affetsin. Evet. Ama ve lakin yani bir yerde bir ölü varsa biri aşağı düşmüşse ve şaibe varsa orada kim varsa o şaibelidir yani. Bu kim olursa olsun. Evet. Zaten emniyet de bunun arkasından durur yani. O devletten kurtuluşu olmaz. Evet, kim varsa sorgulanmalı. İnsanlar da zaten öyle yazıyorlar. Kim varsa ifadesi alınmalı diye. Çünkü kamuoyunun vicdanının rahatlaması lazım. Yok zaten cinayet dosyalarında bileler. Ben çok böyle bu tarz dosyalara katıldım. Cinayet dosyalarında zaten böyle tak tak bitti falan yok. Cinayet dosyası şu an Güllü'nün 1 ay boyunca telefonda konuştuğu herkes açılacak. Kimle tartışmış, kimle ne yaşamış, kimle konuşulmuş telefonları incelenmeye alacak. İnternet sayfaları incelenmeye alınacak. Etrafındaki herkes cinayet masası konuşmaya çağıracak. Öyle bir şey yok yani biri öldü. Tak tak bir ifade aldık, bir test aldık, bıraktık vesaire yok. Seninle değerli kardeşim Ferdi Aydın, e, Eyvallah. Güllü'nün bir yazışması var. Bana sosyal medyadan Evet. gösterdiğim bir yazışma var. Orada ölümden söz ediyor. Onu bir söyleyebilir misin Ya lütfen? Güllü abla Evet. bir şey rica etti benden. Sonra da dedi ki Ferdi ölmeden hallederim merak etme dedi. Ben dedim ki abla nasıl söz o dedim ya ne ölümü dedim daha ne ölmesi Allah yal alsın falan ağzından dedim. Demeye kalmadı ki bu olay oldu. Sabah Kaç uyandım gün Güllü önce, abla. kaç gün önceydi bu Daha yazı? 4 gün 5 gün oldu. Dört Kadıncağızın 5 gün. İçine kadın doğmuş demek ki. içine doğmuş demek ki. Çok enteresan. Sevgili Aynen öyle. Ferdi Aydın, başka bu konuda Ya herkes şu 2 dakikayı merak ediyor. Sürekli onu soruyorlar Bilal Evet, abi. evet, evet. 2 dakika neden yok? Şimdi bu videoyu paylaşan kişi kimse eğer emniyetten bir polis almış olabilir. Önemli noktaları alıp birleştirmiş olabilir. Emniyet bunu böyle almaz zaten ya da savcılık. 15 günlük kamera kayıtlarını alacak.
Acaba dün evde kavga ettiler mi? Evde başka şeyler var mı? Tek tek incelenecek bu siber suçlar vesaire, bilişim suçlarıyla. Yani Evet. tek tek cinayetten bu iş böyle kolay değil yani. Telefonlarındaki sinyallere kadar, gittiği yerlere kadar, görüştüğü kişilere kadar çıkarılacak. 2 dakika ondan eksik. Orada bir polis memuru çekmiştir. Meraklı bir polis memuru arkadaşına atmıştır. Öyle basına yayılmıştır. Ondan 2 dakika eksik orada. Merak etmeyin, Evet. o videonun tamamını alacak emniyet. Öyle 2 dakika eksikliği almaz yani. Çocuk oyuncağı değil bu, cinayet. Ya Evet. da ölü. Evet. Şimdi, Cenazenin kaldırılmasını normalde Emniyet Müdürlüğü, savcılık her zaman bekler. Ondan evet. sonra eğer bir şüphe varsa şahıslarla ilgili evladıymış, annesiymiş, babasıymış ayrım yapmadan herkesi ifadeye çağırır ve herkesin ifadesini alır. Tabii ne olacağını bilmiyoruz. Bu konuştuğumuz Ferdi Aydın'la, Sayın Ferdi Aydın'la Güllü'nün son bir yıldır çalıştığı iş yerinin Bir sahibiyle. arkadaşımız şey demiş, kamera Evet, kayıtları ya silindiyse. Şimdi kamera kayıtları silinmez. Bunlar büyük bir ihtimal bu bir güvenlik firmasının kameraları. evet, Bu tarz evlere konulan videolar, bu tarz videolar eve konduğu zaman, bunlar mesela atıyorum bir Pronet'le anlaşma yapıyorsun. Bu evine hırsız girdiğinde senin, affedersin, belki bir şey namahremeni çeken bir görüntüyü eve giren hırsız alamasın diye bunlar kayıtları genel merkezde tutuyorlar. Yani ev sahibi istemediği sürece tek bir kişi asla o kamera kaydını kızın, oğlun, yeğenin silemez. Onun aynen. için hiçbir şekilde o kamera kayıtlarını silemezler. Evet. Ya da savcılık isteyecek. Her türlü savcılık zaten el koyacak yani, Evet, istemekten öte emri vaki yapacak. evet, Ee, Bunun işin ucundan mutlaka birilerinin çıkacağını düşünüyorum. Burada ona cevap verdik. Hiçbir şekilde kamera kaydı silinemez. Hiçbir şekilde 2 dakika eksik de kamera kaydı veremezsin. Türkiye mahkemeleri bu kadar aptal değil. Asla hiçbir şekilde yemez bunu. Zaten orada büyük bir ihtimal birisi çekmiştir, o basına, sosyal medyaya atmıştır. Hiçbir şekilde bunu, böyle bir açıklama yok. evet. Son olarak eklemek istediğin bir şey var mı değerli Ferdi Aydın? Vallahi Güllü ablayı ne kadar çok seven olduğuna şahidim. Ya şöyle söyleyeyim. Güllü ablayı, bir tane savaş pilotu bir kadın geldi mesela. Çocukken Güllü'nün taklitini yaptırırmış annesi ona. O kadının Güllü'ye sarılıp nasıl ağladığını. Abi sahneye çıkarıyorduk, 300 kişi var. 200 ağlıyordu ya. Nasıl? Ve bilmediğimiz birçok şarkısı var. Ee, Gerçekten de çok iyi bir kadındı. Vallahi iyi bir kadındı. Hani böyle laf olsun diye söylemiyorum. Alkol içinde alkol sorunu vardı, evet. Onu da söyledim, abla bir de alkol içmesen var ya muhteşem olacak. Dedi ki ya keşke benim neler çektiğimi bilseniz, 15 yaşında, 18 yaşında, 20 yaşında, ne tehditler, ne dayaklar, ne şiddetler, ne silahlar. Alkol içerdin dedi, sen de içerdin. Ee, Allah rahmet etsin. Peki şunu da sorayım aklıma gelmişken. Geleceğe dönük hiçbir şeyden bahsetmiş miydi sana planlarından? Onun tek hayali şeydi, torunu. Hep torunum torunum. Torunumu alayım da gideyim, torunuma da alayım gideyim. Çünkü şeyi biliyordu o. Etrafındaki kimsenin onu sevmediğini aslında. Herkesin sadece 3-5 para koparmak için Hmm, peşinde olduğunu. İşte vesaire vesaire. Ne yazık ki para böyle pis bir şey. evet, 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 Ama tabii atıyorum kızının da oğlunun da günahını hiç almayalım. Ama evet, alalım da, yani sevdiğimiz bir kadın varsa çocuğunun da günahını alalım. Yani evet. araştırılsın. Yani biz burada kötü bir şey söylemiyoruz. Kimsenin oğlunu, bir anneden, anneni mesela, şu Güllü'yü ben oğlu kadar sevebilir miyim? Sevemem tabii, ama annesini öldüren oğullar da var. Onun için Araştırılsın. araştırılsın. Zaten şimdi az önce beni şeyden aradılar. MHP'nin genel merkezinden. Evet, Bir il başkanımız aradı. evet. MHP'li olduğunu, Güllü'nün sorduğu, MHP'li miydi değil miydi vesaire. Orada genel merkezde de konuşmuşlar. Peşinde duralım, bu bir cinayet olabilir diye. Biz de arkasında duralım diye. Ben de doğrudur abi dedim. MHP'liydi. Arkasında da durun dedim. Evet, evet. Adalet sistemi zaten sonuna kadar takip edecektir. Ne olduğu, nasıl bir vefat olduğu mutlaka ortaya çıkacaktır. Sayın Aynen. Ferdi. Al- Allah ülkemize gerçekten başsağlığı dilerim. Herkes, birçok insan, ben yolda yürürken bile şu an arabalarda Güllü şarkısı dinliyorum. Ve Ya, öldükten sonra daha kıymeti bilinecek. Bergen gibi, Ahmet Kaya gibi göreceksiniz, efsane olacak. Güllü ablaya söylemiştim, dedim ki bir gün
filmini çekelim. Hatta dedi evlat ben imza vereyim sen çekersin benim filmimi. Dedim Allah korusun ya dur. Öyle Allah. bir şey oldu işte. Ah, ah. Peki Üzücü bir durum. Ferdi Aydın kardeşim. Çok sağ ol Bilal abi. İnşallah bulunur. İnşallah eceliyle ölmüştür. Çünkü evladının ya da yakınıyla öldürülmek daha da kötü olsa gerek. Çok doğru. Bilmiyorum yani ne bileyim. İnşallah eceliyle ölmüştür. Canım Allah benim. rahmet eylesin ya. Vallahi Allah kötü oldum. kardeşim sana. Çok sağ ol Bilal abi. Allah razı olsun abi. Allah senden de razı olsun. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Sağ ol. Görüşmek üzere inşallah. Sağ ol. Sevgiler. Sağ ol abi. Görüşmek üzere. Sağ ol. Değerli izleyenler, değerli katılımcılar çok teşekkür ederim ilginize. Gördüğünüz gibi son derece ilginç bir konu ve evlat dediği Ferdi Aydın, Sayın Ferdi Aydın çalıştığı iş yerinin patronu Güllü'nün çok ilginç açıklamalar yaptı. Bakalım önümüzdeki süreçte bu konuda nasıl bir gelişme yaşanacak hep beraber izleyeceğiz. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bunu YouTube'a da yükleyeceğim. Geç gelenler, geç izleyenler tamamını YouTube'dan izleyebilirler dostlar. Sevgiyle kalın.